Herkese selamlar, saygılar dostlar. Bugünün konusu balıklarımızdaki oluşan kuyruk erimesi arkadaşlar. Japon balığı, işte dediğimiz gibi lepistes balığı, beta balığı, moli balığı. Yani akvaryum balıklarında görülen birçok akvaryum balığında görülen en yaygın bir hastalık arkadaşlar kuyruk erimesi. Bu kuyruk erimesi birkaç bakteri türünden kaynaklanmasına ve geleneklik diğer adı hastalıklarla birlikte oluşmasına rağmen kuyruk erimesinin temel nedeni arkadaşlar çevreseldir. Akvaryumda balık nüfusu artması, balıkların farklı bir akvaryuma taşınması, işte balıkların agresif balıkları tarafından sürekli kovalanması ve yaralanması kuyruk erimesine de neden oluyor arkadaşlar, açık yara olduğu için. Balıklarda kuyruk erimesi özellikle daha ilerleyen aşamalarda tedavi edilmesi zor olabiliyor. Eğer doğru bir tedavi uygulamazsanız hastalık eninde sonunda balığı öldürüyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bundan da bahsedeceğim. Ve diğer balıklara da bulaşabiliyor arkadaşlar. Bunun da bahsedeceğim, nasıl şey yapacağımızı, ayıracağımızı. Şimdi genel bakışı nedir bu arkadaşlar? Aslında kuyruk erimesi yani bir nevi mantar, yani genel baktığımız zaman, duruma baktığımız zaman hastalık türü de arkadaşlar bakteriyel arkadaşlar. Balıklarda kuyruk erimesinin başlıca belirtileri arkadaşlar 4 ana maddeden oluşuyor. Kuyruk kenarlarında oluşan beyaza dönen bir renk alıyor, beyaza dönüyor. İkinci maddemiz ise yüzgeçler yıpranıyor arkadaşlar, yırtık yırtık olmaya başlıyor. Üçüncü maddemiz ise yüzgeçler iltihaplanmaya başlıyor arkadaşlar. Zaten çoğu akvarist bunları biliyor. Dördüncü seçeneğimizde, yani kalıp bilgimizde yüzgeçler eriyebiliyor arkadaşlar. Zaten en belirgin özelliği de hastalığın belirgin özelliği de kuyruk erimesi demiştik ya. Kuyruk erimesinden de anlaşılıyor zaten. Arkadaşlar bu 4 ana maddeden oluşuyor belirtiler, kuyruk erimesi belirtisi. İşte balıklarda kuyruk erimesinin ilk aşamalarında arkadaşlar yüzgeçlerin kenarları renksizleşiyor ve kenarlarda beyazlık göreceksinizdir. Yani böyle renksiz olup beyaz bir renk göreceksiniz. Genellikle bu değişiklikler o kadar hızlı oluyor ki yüzgeçlerin ya da kuyruğun yıpranması başlayana kadar fark edemiyorsunuz arkadaşlar. Bu enfeksiyon yayılırken yüzgeçlerin doku parçaları ölüyor ve düzensiz bir şekilde kuyruk ayrılıyor arkadaşlar. Yırtılıyor, işte kuyruk yırtılması dediğimiz olay. İşte zaman içerisinde de yüzgeçler etkilenen bölümleri vücuttan uzaklaştırmaya başlıyor ve bunu devam ettikçe kuyruk erimeye başlıyor en sonunda. Etkilenen bölge kırmızı bir renge dönüşebiliyor ve iltihaplanmalar gözükebiliyor arkadaşlar. Bu tanısı bu kadardı. Şimdi bahsedecektim zaten konu içerisinde tedavisinden, nasıl tedavi edilmesi gerekiyor. Şimdi nasıl tedavi edilmesi gerekiyor konusuna geçelim kuyruk erimesinin. Arkadaşlar balıklarda kuyruk erimesi bakterilerden kaynaklandığını zaten söylemiştik. Antibiyotik yani bu bakterileri yenmemiz için antibiyotik bu noktalarda etkili oluyor arkadaşlar. Etkili olacaktır zaten. Bununla birlikte hastalığın tekrar oluşmaması için gereken ana nedenler ele alınmalıdır. İşte akvaryumdaki şeyden dolayı mı, balıktan mı, dekordan mı, işte onları ele almamız gerekiyor. Balık özellikle stres altında bulunduğu zaman kuyruk erimesi meydana geliyor arkadaşlar. Çok stresli bir ortamda ise balık kuyruk erimesi meydana geliyor. Kötü su kalitesi de varsa zaten bu da bir başlı başına bir kuyruk erimesi sıkıntısı çıkartıyor ve su sıcaklığı değerleri düşüşü etkiliyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi her zaman söylüyorum, akvaryumunuzun boyutuna göre ve akvaryumunuzda beslediğiniz balığın sayısına göre balığınızın sayı miktarını tutun. Kalabalık olması da kuyruk erimesini etkiliyor arkadaşlar. Yani buna neden oluyor. Çok kalabalık, çok pislik, çok amonyak, çok nitrat, çok su değeri bozukluğu yapıyor. Ve çok kavgalar olduğu için kuyruk erimesine sebebiyet veriyor. Ve eski yemlerin kullanılması arkadaşlar. Tarihi geçen yemler, bayatlanmış yemler kullanmayın. Bir de aşırı besleme yapmayın arkadaşlar. Suda nitrat ve amonyak patlaması yaşıyor yenilmeyen yemler tarafından. Balıkların bu nedenle de balıklar birbirlerine taşıyabiliyor bu mantarı. Arkadaşlar tedavi sürecinde akvaryum koşullarının dikkatli bir şekilde incelenmesi çok önemli.
Aksi halde kuyruk erimesiyle birlikte balıkların yüzgeçlerinde kalıcı hasarlar oluşabiliyor arkadaşlar. Hatta sonucu ölüme kadar gidebiliyor ne yazık ki. Bu üzücü bir durum. O yüzden bir akvaryumu gözetmemiz lazım. Aynı zamanda da işte arkadaşlar dediğimiz gibi bulaşıcıdır, yani akvaryumdaki bir diğer balıka da bulaşabiliyor. Diğer balıkları da etkilememiz için hızlı bir şekilde akvaryumunuza müdahale etmeniz gerekiyor. Kısaca bu müdahale nedir arkadaşlar? Balığı karantina tankına alıyorsunuz. Kuyruk erimesi yaşayan balığınızı veya balıklarınızı temiz bir su koşulları olan karantina tank akvaryumuna tabi. Orada tedavi sürecine başlıyorsunuz arkadaşlar. Dinlenmiş suda, tabi klorsuz suda, bakterisi oturmuş akvaryumda tedavisine başlıyorsunuz karantina akvaryumunda. Bir diğer faktör de arkadaşlar, yani kuyruk erimesinde ne kullanabilirsiniz? Kaya tuzu kullanabilirsiniz. Bu yakar balığı ama iyi gelecektir. Oradaki iltihabı kurutur, bakteriyi öldürür. Metilen mavisi kullanabilirsiniz. Bunlar da ilaçlar da arkadaşlar. Akvaryumunda tüm aksesuarlarını yıkayın. 10 dakika bir sıcak suda bekletin. Akvaryumu iyice, ana akvaryumu, hastalığın başladığı akvaryumu iyice bir dezenfekte edin arkadaşlar. Ve suyu 28 dereceye çıkarın. Tabi bu balıklarınızın kaç derece olduğu, yani kaç derece yaşadığı ortamları da bilin, ona göre yapın arkadaşlar. Ve akvaryumunuzun pH değerini kontrol edin. Yani hangi balığı besliyorsanız ona göre pH'ını da dengeleyin arkadaşlar. Bu ana tankı dezenfekte etme, işte yeniden düzeltme aşamasında. Ve kuyruk erimesinde antibakteriyeller ilaçları kullanın arkadaşlar. Antibiyotik içeren ilaçlar vardır, eczanelerde satılıyor. Şu an onun ismini hatırlayamadım. Ve dediğim gibi tuz ve çay yağı da deneyebilirsiniz. Çay ağacı yağı, pardon. Bunu da balıklarınızda 1-2 damla şeklinde kuyruk eriyen kısımlara çay ağacı yağını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve akvaryumunuzu, karantina akvaryumunuza bol oksijen vermeyi unutmayın arkadaşlar. Balıklarınızın bol oksijene ihtiyacı var bu tedavi süreci içerisinde. Nasıl önlenir? Akvaryumunuzda su kalitesinin iyi olmasına dikkat ederseniz, akvaryumunuzun bakımını düzenli yaparsanız, balıklarınız için su koşullarını iyi oluşturursanız, balıklarınız azar azar ve sık şekilde beslerseniz, kullandığınız yemleri taze tutarsanız arkadaşlar, balık kuyruk erimesini önlemiş olursunuz. Bugünün videosu bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı unutmayınız. Beğeninizi unutmayınız arkadaşlar. Ve bildirim çanını açarsanız bir sonraki videodan haberdar olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.